Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar güzel görünmez derler. Hem yüzünün hem de ruhunun güzelliğiyle büyülendiğimiz nadir insanlardan birinin hikayesidir bu anlatılanlar. Oynadığı filmlerdeki gibi bir hayattır onun yaşadığı. Fabrikada çalışan genç bir kız hayat basamaklarını bir bir çıkar. Aşkla, dostlukla, hüzünle ve ihanetle sarmalanmış bir hayat öyküsüdür. Sinemamızın nadide isimlerinden Necla Nazır'ın öyküsü. Nereden bilecekti ki babasından gizlice gittiği sinemalarda günün birinde kendisini izlemek için kuyruklar oluşacağını? Nereden bilecekti ki ülkedeki en büyük aktörlerle en büyük filmlerde oynayacağını? Ferdi Tayfur'la 30 yıl aşk yaşayacağını ama sonunda ihanete uğrayacağını? Bunların hiçbirini bilemezdi elbette. Henüz hayallerle dolu küçük bir çocuktu çünkü. Ayrılık yetti Ferdim. Hasretin yüreğime dağılıyor. Ya ben? Ben sensiz yapabiliyor muyum sanıyorsun? 1956 yılında Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğar Necla Nazır. Göçmen olarak İznik'e, daha sonra İstanbul Eyüp'e yerleşir ailesi. Çocukluğu Eyüp Sultan'da geçer. Yaşam savaşına çok küçük yaşlarda atılır. Henüz ilkokuldayken bir güzellik enstitüsünde telefonlara bakar. Daha sonrasında Suluboya İş Hanı'nda bir mama fabrikasında çalışır. Sinemaya olan aşkı o yıllardan itibaren başlar aslında. Ama babası ahlakları bozulacak diye onu ve kız kardeşini sinemalara göndermezdi. O ise babasından gizlice biriktirdiği harçlıklarıyla giderdi. Duru güzelliği küçük yaşlarından itibaren belli eder kendini. Firuzköy'ün en güzel kızı derler hatta Necla Nazır için. Mama fabrikasında çalışırken Ses dergisi her sene yaptığı gibi bir güzellik yarışması açar. Yine birçok ünlü ismi olduğu gibi arkadaşlarının ısrarıyla yarışmaya katılır. İlk elemeler, canlı deneme ve final derken yarışmada birinci olur. Ardından da sinema hayatı başlar. İlk filmi Tarık Akan'la oynadığı Umut Dünyası olur. Filmdeki Zeynep karakterini kendine çok benzettiği için severek oynar ve başarılı da olur. İyi misin? Çok, çok daha iyiyim. Siz bir de Hacer abla olmasa ne yapardım kim bilir. İyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Hemen ardından Orhan Gencebay'la oynadığı unutulmaz filmi Ben Doğarken Ölmüşüm gelir. Orhan, hepsi geçecek. Bu acıya da katlanacağız. Sana sık sık mektup yazacağım. Sen de bana oralarda geçen günlerini anlatırsın. Hayatını tamamen değiştirecek olan, hayatının aşkıyla tanışacağı Çeşme filminin çekilmesine henüz 3 yıl vardır. Bu 3 yıla büyük aktörlerle birlikte oynadığı büyük filmler sığdırır. Kadir İnanır'la Köprü ve Alev, Tarık Akan'la ise Çapkın Hırsız, Delisin ve Ateş Böceği gibi filmler çeker. Sen bütün bunları para için yapmadın mı? Ne parası be? Alın işte, güle güle kullanın. Ve 1976 senesine geliriz. Ferdi Tayfur'un Çeşme adlı plağı yok satar ve usta yönetmen Hulki Sener filmini yapmak ister. Kapısını çaldığı ilk kişi ise Necla Nazır olur. Ferdi Tayfur ismini ilk kez duyar Necla Nazır. Onların hikayesi tıpkı bir arabesk filmi gibiydi. Arkadaş olarak başlar ilişkileri ama Ferdi Tayfur zamanla hayran bakışlarını saklayamaz. Necla Nazır hemen anlar aslında Ferdi'nin ona olan ilgisini. Ama zor bir kızdır. Temkinli yaklaşır. Yelkenleri hemencecik indirmez. Ferdi Tayfur uzun bir süre sevgili olmak için uğraşır. Uzun bir süre ikisinin yerine sever aşklarını. Necla ise onu tanıdıkça anlar içindeki duyguları. Ancak Necla Nazır'ın bilmediği birçok şey vardır. Ferdi Tayfur'un Zeliha Hanım'la evli olması ve bu evlilikten 2 çocuğun olması gibi. Ferdi Tayfur bu durumdan bahsedince şok olur. Evine, yuvana, çocuklarına dön der ve ilişkiyi hemen oracıkta bitiriverir. Bu yüzden bir yıl boyunca ayrı kalırlar. Bu dönemde birbirinden değerli filmler yapmaya devam eder. Kan, Aldırma Gönül ve Ayağında Kundura bunlardan sadece birkaçıdır. Ta ki 1978 yılında Batan Güneş'le Ferdi Tayfur'la tekrar bir araya gelene dek. O filmde ne oldu bilmiyorum ama bir daha hiç ayrılmadık. Alnımın yazısıydı galiba diye anlatır hislerini Necla Nazır. Aşkları tam 30 yıl sürer ama hiçbir zaman nikah yapmazlar. Çünkü Ferdi Tayfur, Zeliha Hanım'dan boşanmak için çocuklarının üniversiteden mezun olup iş sahibi olmalarını, yani hayatlarını garantiye almalarını bekler. İtiraz etmez bu duruma Necla Nazır. Tek istediği Ferdi Tayfur'un kendisini ikinci eş gibi hissettirmemesi ve sadık kalmasıdır. Bu arada Tuğçe isimli bir kız çocukları da olur. Her şey çok iyi gidiyor diye düşünürken bir telefon konuşmasıyla güzel oyuncunun hayatı tepetaklak olur. Arayan Ferdi Tayfur'dur. Necla az sonra gazetede göreceksin. Senden ayrılıyorum der. Damdan düşer gibi bir anda.
en beklemediği anda. Hemen gazeteleri okur ve şaşkınlığı kat be kat artar. Hayatımın aşkı dediği adam tam 20 yıldır onu aldatmaktadır. Büyük bir hışımla çıkıp Ferdi'nin ofisine gider hesap sormak için. Ferdi Tayfur onu öyle görünce korkar. Hiç sesini çıkarmaz. Eğer bu doğruysa seni ibreti alem olsun diye ayaklarından vuracağım der. Ferdi Tayfur beni öldürsen olmaz mı deyince o da sen öldürmeye değmezsin ama iz bırakmaya değersin. Benden sana bir hatıra kalmalı diyerek ağzına geleni söyler. Ferdi Tayfur bu ihanetini inkar eder. Ertesi gün dünyanın öteki ucuna Hong Kong'a gider ve uzun bir sürede dönmez. Habibe isimli kadınla olan bu ilişkiden nasıl haberi olmadığı sorulunca hiç fark etmediğini söyler. Turneye gittiğinde bir gecelik kaçamaklar yapmasını göze almıştım. Buna ses çıkarmazdım ama 20 yıllık bir ilişkisi olduğu aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir de hem kendime hem de ona çok güvendim. Hiç boğazını sıkmadım, didiklemedim. Hep rahat bıraktım der. Necla Nazır tüm kalbiyle ona güven duymuşken Ferdi Tayfur Habibe Hanım için Emirgan'da Ferdi Fon isimli bir emlak şirketi kurar, daireler alır. Üstüne üstlük bir de çocuk yapar. Habibe Hanım bir röportajında bu ilişkiden şöyle bahseder. Biliyorum ki benim yaşadığım hayatı kimse yaşamamıştır. Ferdi Bey'le birlikte dünyayı gezdim. Avrupa'yı gördüm. Onun en yakınında hep ben vardım. İlk tanıştığımızda ben 20 yaşındaydım, o da 45. Aşkımız hala ilk günkü gibi devam ediyor. Ben ona bir erkek çocuğu verdim. Oğlum Taha Tayfur bu soyadını devam ettirecek son erkek. Ferdi Tayfur daha sonraları Necla Nazır'la barışmak için televizyonlara çıkıp konuşur. Ama Ferdi'yi görünce televizyonu kapatır, uzaklara dalar. Kim affedebilir ki ihanetin böylesini? Bir gece avazı çıktığı kadar bağırarak ağlar. Bu acıyla yaşayamayacağını düşünür. Aklından intiharı bile geçirir. Neyse ki kızı Tuğçe onu hayata bağlar. 30 yılın acısını kızı sayesinde yener. Kimilerine göre Ferdi Tayfur'un bu ihanetinin arkasında Necla Nazır'ın bazı konularda değişmesi yatar. Bunlardan biri Necla Nazır'ın tesettüre girme kararı almasıdır. Aslında her şey kızları Tuğçe'nin doğduğu 1988 yılına kadar iyi gider. Necla Nazır aralarında Durdurun Dünyayı, Her Şeyim Sensin ve Çarıklı Milyoner de olan onlarca filmde oynar. Seks filmleri furyasında sinemaya biraz ara verip sahnelere çıkar. Ancak kızının doğumundan sonra sinema ve müziğe uzun bir süre ara verir. Hatta bir röportajında en büyük hatanız neydi diye sorulduğunda sinemayı bırakıp eve kapandım. O dönemde Necla yapma, zirvedesin diye yalvaran yapımcılar ve yönetmenler vardı. Hiç dinlemedim. Varsa yoksa kurduğum yuvaya öncelik verdim diye yanıtlar. Doğumdan kısa bir süre sonra yıllar önce vefat eden amcasını rüyasında görür. Amcası ona Peygamber Efendimizin sana selamı var der ve ertesi sabah kapanır. Bir röportajında kapandıktan sonra Ferdi Bey'de biraz soğukluk olmuştur herhalde. Adana'dan gelen akrabalarına eve gidiyorum sürekli başında başörtüsü, tülbenti ve tesbihi var diye konuşmuş. Demek ki ilk başta rahatsız olmuş ama bunu bana hiç hissettirmedi diye bahseder. Ferdi Tayfursa bunu tamamen reddeder. Bu ayrılığın nedeni onun kapanması falan değil. Belki zamanla başka şeyler su yüzüne çıktı. Belki benim bir dolmuşluğum, bir tahammülsüzlüğüm oluştu. Yine de bu ayrılıkta Necla Hanım'ın sürekli mükemmeliyetçi bir kişilik sergilemesi beni sıktı sanırım diyerek ayrılıklarının sebebinin tesettürle ilgisi olmadığından bahseder. Öyle ya da böyle Necla Nazır bu ilişkiyi ardında bırakıp hayatına devam etmeyi bilir. Ne yaşarsa yaşasın çocukluğundan gelen kararlı ve onurlu duruşu sayesinde ayakta kalır. Başını örttüğü için uzun bir süre dizilerden teklif alamaz. O da Semerkant TV'de yayınlanan Hanımlar Buyurun adlı bir program yapar. Şimdilerde ise Ferdi Tayfur'un ona ve kızına bıraktığı Emirgan'daki evinde yaşamaktadır. Sektörden uzak, sakin ve huzurlu bir hayat sürer. Umarız mutluluğu baki olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.